Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi'nin Galata Kampüsü'ndeyiz. Bug'dayız. Celtic Games stüdyosunda Stygian oyununun geliştiricileriyle bir araya geldik. Can Bey ile birlikteyiz. Can Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ekip olarak geldik burada. Öncesinde bir sohbet ettik ama izleyicilerimiz için kendinizi ve bu oyunu tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Can Oral, Celtic Games'in proje direktörüyüm. Stygian Reign of the Old Ones isimli 2 senedir üzerinde çalıştığımız rol yapma oyununu geliştirmeye devam ediyoruz. Stygian, Lovecraft isimli korku yazarının 1920'lerde Amerika'da yaşamış, dünyalarında geçen, izleyicileriniz belki Cthulhu isimli varlıktan da tanıyacaklardır ama ondan çok daha geniş bir mitolojiye sahip bir yazar. Ve onun dünyalarında geçen bu yüce eskiler denilen varlıklar uyandıktan sonra bir kıyamet boyutunda sıkışmış Arkham isimli kasabada yaşam mücadelesi veren bir 1920'ler karakterini canlandırdığınız bir rol yapma oyunu kısaca. Hikaye kısaca böyle ama arka planı aslında çok derin. Çünkü Lovecraft'ın zaten izleyeceğimiz kitaplıkta arka planda Call of Cthulhu ile ilgili, Cthulhu mitosu ile ilgili kitaplarını kenarda görüyorlar. Çok bahsetmedik ama bundan sonra artık kitap molasında bahsedebiliriz. Aslında bunun bir külliyatı var, bir kitap arka planı var ve bundan aslında esinlenen ya da evreni paylaşan pek çok farklı eser ortaya konuldu. Stygian'da sizin temel aldığınız hikaye, şimdi böyle 1920'ler, eski bir hava var, eski bir atmosfer var, grafiklerde görüyoruz. İzleyiciye bu rol yapma oyununda nasıl bir atmosfer yaşatmayı hedefliyor? Bizim aslında temelde tutunduğumuz temalar, bunu bir slogan olarak da yani aslında böyle bir oyunu dizayn ederken ki başvurduğumuz temel duygular anlamında da biz özetledik. Korku, kaybediş ve delilik unsurları üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani hani bunları açmak gerekirse korku, diğer korku oyunlarında olduğu gibi mesela Amnesia çok güzel bir oyun, harika bir oyun. Fakat o 3 boyutlu bir oyun motorunu gerçek zamanlı olarak aslında oyuncuya yansıtıyor ve çok daha gerçekliği o esnada üretmeyi amaçlayan bir tarafı var. Simülasyon tarafları var bazı oyunların. Tabii ki ama bizimki daha çok hani ve simülasyon tarafına gittiğinde dediğiniz gibi aslında şöyle bir şey de oluyor. Korku unsuru biraz korku sinemasına dönüyor. Öyle oyunlarda. Yani bir anda bir yerden karanlık bir varlığın çıkması, ani bir ses yükselmesi gibi. Kesinlikle jumpscare'lar. Luna Park korkusu da diyorum ben. Bu arada Frictional Games'i çok seviyorum. Bence Soma da muhteşem bir oyun. Evet. Ama bizim yürüdüğümüz kesinlikle bizim yürüdüğümüz tür birazcık daha İngilizce tabiriyle slow burning diye bir tabir vardır. Yani yavaş yanan, içten yanan, ağır ağır o atmosferin içerisine çeken, ses, görsel ve hikaye anlatımıyla orada tutup en sonunda o trajediyi hissettiren tarzda bir korku. Bir hikaye anlatıyor yine. Kesinlikle, kesinlikle. Bir hikaye anlatıyor. Hem karakterinizin kendi kişisel hikayesi bu. Evet. Hem o dünyanın hikayesi. Yani o kasaba neden o yabancı boyutların arasında sıkıştı? Dünya yok olmuş olmasına rağmen insanlar neden acı çekmeye devam ediyorlar? Değil mi? O gerçeklikte gibi. Bunları sorguluyor ve hani korku unsuruna dediğim gibi birazcık daha atmosferik ve uzun bir çapta yaklaşıyor. Oyun ağır ağır yani hikayesini açıyor. Yavaş yavaş arkadaki gizemler ortaya döküyor. O işe giriyor aslında. Aslında çok fazla nokta var burada. Şey diyemem yani yavaş bir oyun diyemem. Çünkü mesela Planescape Torment'in şimdi ruhani devamı var biliyorsunuz bir tane. Torment Tides of Numenera. Doğru. Mesela o oyunu oynayabilmek için çok daha fazla okuma alışkanlığı gerekiyor. Çok diyalog vardı ve diyaloglu oyun yok diye bir eleştiri geliyordu. Geldiği zaman da insanlar farklı tepkiler gösterdiler. Doğru. İşte Pillars of Eternity gibi, Tyranny gibi yeni old school RPG'lerin aslında biraz daha popüler olduğunu görüyoruz. Bu 90'ların sonundaki yapılan izometrik bakış açısı, o eski oyunların havasını solumak isteyen dünyada bir kitle var ve çok fazla böyle bir oyunla da karşılaşmıyorlar. Cthulhu mitosuna dayanan oyunlar da çok fazla yok aslında baktığımız zaman. Nadir yapılan ve o kitle için çok kıymetli oyunlar oluyor bunlar. O yüzden yurt dışında da daha çok merak eden vardır. Artık Google Translate altyazı bir şekilde bakacaklar. Ama Türkiye'de şu an bu şekilde bir oyun 2 senedir geliştirme aşamasında devam ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Az önceki konuya hani ek olarak şunu ekleyebilirim. Yani hani tabii ki yavaş yavaş bazı şeyler açılıyor ama oyun temposu olarak biz yeni oyuncuları, daha önce bu türü oynamamış oyuncuları hedefliyoruz.
Yani hani onlar bizim hedeflediğimiz kitlenin içinde yer alıyorlar. Çünkü bu dünyada keşfedilecek çok fazla şey var. Yani mesela Mass Effect gibi bir oyun oynadığında, o tarz bir RPG oynadığında oyuncu aslında oldukça sinematik bir deneyim yaşıyor ve kararlarında çok kısıtlı. Biz kendimize has grafik anlatımımız ve yazılı sunumumuz sayesinde aslında çok daha özgür bir dünya yaratabiliyoruz. Doğru. Şimdi her metnin seslendirmesinin yapılması çok büyük. Alkolik bir sinema yıldızı da olabilirsiniz. Evet. Geçmiş hayatınızda. Bir kayıp çocuk vakasını çözemediğiniz için depresyona girmiş bir özel dedektif de olabilirsiniz. Stygian bunları sunuyor. Ve bunu aslında kendisine has anlatımıyla başarıyor. Ve bence bütün oyuncular kendi kararlarıyla daha fazlası olmak isterler. Yani daha kendi hayal dünyalarına ait bir karaktere bürünmek ister bütün oyuncular. Ama yüksek teknolojili, yüksek bütçeli oyunlar aslında buna çok izin vermiyor. Çünkü siz tek bir diyalog seslendirmek istediğinizde aslında o ses sanatçısını binlerce dolar ödediğiniz tekrar stüdyoya getiriyorsunuz. Tek bir animasyon yaptırmak istediğinizde o motion capture stüdyosuna tekrar o insanları getirmek zorundasınız. Yani bu böyle devasa bir makina. İşin bir hayal etme kısmı var. Bir önceden planlama kısmı var. Bir de sonra uygulama kısmı var. Uygulamada hangi araçları kullanıyorsunuz? Hangi motoru kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ekibinizde kimler var? Yetenekleri çok önemli. Şimdi burada zaten hikaye aslında old school dediğimiz, bu eski okul dediğimiz oyunlarla çok güzel uyuyor. Cthulhu mitosu uyuyor. Motora, grafikleri genel olarak dışarıdan baktığımız zaman, açılara baktığımız zaman yine o lezzete uyuyor. Ve dediğiniz gibi çok güzel bir metin zenginliği sunma ya da hikaye zenginliği sunma imkanı sağlıyor. Burada şimdi tabii ki girişte öğrenme eğrisi dediğimizde bir olay var. Öğrenme eğrisinin iki farklı açısı var. Bir tanesi gelen oyuncu ilk başta ekranda kolay bir şekilde ne yaptığını anlayabiliyor mu? Sonrasında da o evrene hızlı bir şekilde ya da orta ağırlıkta alışabiliyor mu? Bunları mesela şimdi dediniz yeni gelen oyuncuları da bir şekilde bu evrene sokup bu oyunun hikayesine sokmaya amaçlıyoruz diye. Çok doğru. Bu da oyun tasarımında aslında daha bilimsel bir yaklaşımı ya da daha teknik bir yaklaşımı gerektiriyor değil mi? Kesinlikle. O zaman bu tasarımla ilgili ekipte farklı kişilerden farklı rollerle ilgili bilgiler alalım. Şimdi burada sizin rolünüzde temel olarak yapılması gereken görevler neler aslında? Ne açıdan bakmayı gerektiriyor? Şimdi bu hikayeyle olan bir kişisel bağ var. Eski bir proje olması sebebiyle ama bir de ekip içerisindeki işlevler var. Oyun geliştirme açısından merak edenler var. Daha teknik yaklaşırsak neler söyleyebiliriz mesela? Abi çok güzel konulara giriyorsun arka arkaya. 3 tane konu var. O önceki mesela öğrenme eğrisi çok önemli bir konu. Çünkü ya onun hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. Çünkü aslında şöyle yaklaşılıyor meseleye biraz. Mesela niş dedik ya Stygian'a. Onun niş olmasının sebebi bir noktada oyunun içerisine zor girilmesi olmamalı asla. Yani hani bence hangi temaya ve hangi fikre sahip olursa olsun bir oyun insanoğluyla yani o eseri oynayacak bütün bir kitleyle iletişime geçeceği en kolay ve en eğlenceli yolları bulmalı. Ya biz zaten hiçbir şey yapıyoruz abi. Onlar okusunlar, anlasınlar diye bir şey yok. Zorlaştırmaya çalışmıyoruz. Kesinlikle. Mesela bizim oyundaki tek bir text bloğunun maksimum uzunluğu bir tweet kadar olabilir. 140 karakter, 280 karakter. Yani bizim böyle aldığımız dizayn kararları var. Çünkü biz bu oyunun tüketilmesini istiyoruz. Sonuçta biz insan hikayeleri anlatıyoruz. Tamam, kozmik varlıklarla ilgili bir evreni var Lovecraft'ın. Ama bunu deneyimleyen karakterlerin hepsi insan. Bu trajediyi insanlar yaşıyor ve o dünyada hala aşık oluyorlar. Hala intikam güdüyorlar. Hala var olmaya çalışıyorlar. Yani bunlar evrensel deneyimler. Aslında Lovecraft romanları da şimdi Tolstoy romanları gibi 1000 sayfa gitmiyor baktığımız zaman. Kitaplarda kısa hikayeler şeklinde dehşet olaylar anlatılıyor. Bir şekilde sadede hızlı bir şekilde geliyor. Çok Lovecraft'ın kendisi işte eski Victoria dönemi ya da korku hikayeleri olarak niş olsa da aslında okuması son derece rahat, son derece zevkli eserler. Yaygın olmamasının sebebi tabii popüler kültürde yer alması gerekiyor bu tür bazı şeylerin. Malum sinemada yer alması, gazetelere çıkması, üzerine oyunlar yapılması gerekiyor bu şekilde. Ya da insanların bizim yaptığımız gibi videolarda bunları konuşması gerekiyor. Kesinlikle abi. Güzel bir başlangıç yani o açıdan baktığımızda. Abi benim rolüme gelince ben kreatif direktörüyüm projenin. Aynı zamanda yani... Hiç anlamayan biri olsam kreatif direktör ne yapar? Kreatif direktör aslında bir oyunun öncelikle temel vizyonunu kontrol eder.
tasarımcılarla, sanatçılarla, yazılımcılarla, bunların hepsiyle aslında bu vizyonun korunabilmesi ve geliştirilmesi konusunda mümkün olduğu kadar çok bireysel, büyük bir stüdyoysa buna izin vermez. Ama biz bağımsız, görece küçük bir oyun stüdyosu olduğumuz için aslında şartlarımız buna izin veriyor. Bireysel olarak ben bütün arkadaşlarımla çalışıyorum. Çok güzel. Bunun dışında bu projedeki rollerim aslında aynı zamanda sanat direktörüyüm. Bu kreatif direktörün rolü değildir. Ama bir şekilde yani bu proje başladığında öyle bir rolü de üstlenmek zorunda kaldım ve öyle devam ediyoruz hala. Çoğu oyun geliştirici stüdyoya baktığımız zaman mesela çok indie oyunlarda bir kişinin bile her şeyi yaptığı oyunlar olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Mesela text adventure yapıyor adam. Kesinlikle. Zevkine göre ya da hazır bir motorla geliştiriyor ama şimdi şöyle bir şey. Burada bir stüdyo var ve insanlar ekip olarak çalışıyor. Buradaki en önemli artı tabii ki herkesin birbiriyle doğrudan konuşup arada o kurumsal şirket içerisinde kaybolan şeyler vardır ya. Maillerde, CC'lerde kaybolur bilgiler. O tür olayların olmaması. Yani emek gerçekten bir şekilde hızlı iletişimle dönüşebiliyor burada. Çok haklısın abi. Biz en başından beri tek bir odada çalışmak istedik. Her zaman yani bu böyle temelde benim de takım arkadaşlarımı açtığım böyle bir felsefeydi. Atıyorum burada animasyon sanatçımız bir kenarda bir şey yaparken, bu arada kendisi programcı, lafın gelişi. Biz orada bir toplantı yaparken bir kulağının toplantıda olmasını ben her zaman istedim. Çünkü yani burada çok ciddi bir enformasyon ağımız da olabiliyor bu sayede. Bir. İkincisi, herkes kendi düşüncesini yeri geldiğinde dillendirebiliyor o sistem hakkında. Bu da yani daha oyuna girmeden bizim kendi aramızda böyle küçük bir pimpon oyunuyla aslında fikirlerimizi olgunlaştırabilmemizi sağlıyor. Böyle bir ekip çalışmasıyla çok önemli. Olay başlıyor. Yani hani belki 10 kişi de eklense bu ekibe bundan sonra aynı alanı paylaşacağız. Ayrı odalar istemiyoruz. Yani atıyorum hadi sanat departmanı bir yerde, yazılım departmanı bir yerde gibi bir şey Celtic Games'de hiçbir zaman olmayacak. Anladım. Bu ekip hep beraber çalışmaya devam ediyor. O zaman ekip üyelerini tanıyalım. Birlikte her biri alanıyla ilgili sorular soralım beraber. Kesinlikle. Celtic Game röportajımız devam ediyor. Şimdi Devrim Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kendinizi bir tanıtmanızı rica edeceğim izleyicilerimiz için. Ben Devrim Demirkan. Ekibin yazılım bölümünün başında yol alıyordum. Evet. Rolüm o. Projeyle 2,5 senedir beraber projenin içindeyim. Ya enteresan bir giriş oldu. Çok kısaca bir başlamak istersin mesela. Genelde çünkü bu hikayeleri nasıl başladığı merak olduğum bir şeydi. Ben uzun süredir yazılımla zaten ekmeğimi kazanıyorum. Yani 1982'de başladım, öyle diyeyim yani. Diller değişiyor, dönemler değişiyor. İşte bazı bu belki röportajın sonunda da oraya bağlanır belki. Yani bu oyun aşkı nereden geliyor esasından da oradan bahsediniz. 1982'de 13 yaşında Commodore 64'te başladım ve o gün yola çıktık yani oyun yazılacak diye. O bir aşk ama Commodore Amiga başlangıcı. O dönem yani, tabii ortaya belki bu röportajda o seviyede girilmesi ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani esasında oralara kadar gidip belki başka bir programda onu konuşmak daha doğru olur. Yani bu nereden geliyor? O sözün sonu gelmeyecek çünkü değil mi? Aynen. Çünkü şu anki tüketimle o anki aşk arasında da çok fark var. Yani bizim o dönemki Commodore dergilerini alıp programlamayı oraya geçirdik. Basic'te oyun kod yazmacı. GV Basic var, Siemens Basic vardı o daha gelişmiş. 32K'da program yazıyordunuz. Bugün ne kullanıyorsunuz? Ya şu anda Unity motorunu kullanıyoruz. Yani bu hikayemizde. C# dili ortamında. Onu tercih ettik çünkü hem farklı araçlara çok kolay ulaşmamızı sağlıyordu. Özellikle indie projeler için çok önemli bir aşama. Doğru. Yani AAA olduğunuz zaman bazı yerlerde çok ciddi argeler, belki de zaten parayı kazanacağınız yerler, o yaptığınız argelerin sonucu olması ama o riske indie bir projesi olarak giremiyorsunuz. Dolayısıyla Unity motorunu tercih ettik. Hem iki boyut bir projede çalıştığımız için hem şeyleri kolaydı. Arayüzleri daha kolaydı. Hem ekibe katılacak arkadaşların entegrasyonu daha kolay olacağını düşünmüştük. Bir de bizim kişisel deneyimlerimiz de o tarafta daha hızlı olduğu için o tercihimizi oradan kullandık. Çok da doğru yaptığımızda eminiz orada. Çünkü aslında çok hızlı ilerledik yani. Herkes hızlı ilerleyebileceği, geliştirmeye bir an evvel atılabileceği bildiği araçlarla mı girmeli yoksa? Kesinlikle. Burada o çok doğru. Yani bu zaten işi de olmazsa olmaz. Hani bu bir inşaat yapacağım derken yani çimentosu bir şeysiz olmaz. Bence hani bu değerlendirmek için bu vakti bence şuradan girmek daha doğru geliyor bana. Projenin hani o seviyesine aradan geçmiş
10 sene 15 sene yazılım da yapmama rağmen projeyle tanışır tanışmaz sisteme girdim. Yani yazılımcı olarak girdim. Hani o belki o taraf ilgi çekebilir. Çünkü böyle bir projeye dahil olmak istiyorsanız, hatta o açıdan alayım ben. Beni etkileyen neydi de öyle girdim. Kasım ayında Kadıköy'deki bir kafede buluşmuştuk. Yani oyun zaten şeyle geldi. Ortaya çıktı. Üstündeki bütün karakterler vardı. Yani oradaki 15-20 dakika içinde zaten siz 2 sene sonraki projenin çalışabildiğini görüp görmemeniz o size kalmış bir şey. İşte o sizin içgüdüleriniz diyelim. Yani hani böyle bir projeye girerken nasıl davranılır, neye kabul edeceğinizi. Ben o anda kabul etmiştim ve o gün bugündür 2,5 seneyi bulduk sanırım. Çok güzel. Çok o ilk satırı kodumdan beri ki o hafta belki o aralar işte bazen kafelerde bile yazdığımız oluyordu. O kafelerde kullandığımız kodu hala çalışan kod olduğu yerlerde var. O şey bu macera. Zamanla değişiyor ama. Kesinlikle ama o altyapıları da o günden itibaren attık, geldik. Çok doğru araçlar seçtiğimize inanıyorum. O belki biraz işte hani naçizane hani o deneyimle alakalı bir şeydi. Yani orada belki hani projenin şans demiyorum. Hani bu bir oluşum. Yani indie dediğin zaman bunun %50'si şans diyelim tırnak içinde. Yani doğru insanların doğru proje altında doğru insanların bir araya gelmesi. %50'si o. Yani ben de şahsen yani doğru yerde projede doğru yerde geldiğime inanıyorum. Daha ilk dakikadan etkiledi yani. Çok önemli. Yani orada seçtiğimiz animasyon araçlarından çünkü çok kısıtlı bütçeniz yok değil, bütçeniz yok. Yani öyle yani. Yoktan başlıyor aslında. Yok olduğu zaman şeyleri... Bu da esasında işin keyifli tarafı da bu. Ya, evet yani bütün her şeyi sadece o kağıttan görüp şimdi 2 saatlik oynanan bir demo yapıyoruz. Yani şu anda 0 tanıtımı yaptık. Steam'de açtığımız zaman 2-3 kişi oynayınca gördüğünüz zaman çok acayip bir duygular. Bunlar yani bizim bir sıfıra getirdiğimize inanıyorum. Sabah gelmeden demoyu hemen ofiste bakıyorsunuz yani o çok keyifli bu da. Yani 2,5 senenin sonunda yani bunlar işte o tür belki AAA'lerde farklı deneyimlenecek duyguların indie tarafının çok büyük avantajıdır. Bunu bence hani ben çok yaşım ilerlediği seviyede deneyimlememe rağmen genç arkadaşlara öneririm. Yani bu yaşamın bir tarafında deneyimlenmesi gereken bir şey. Yani bu tip sadece oyun için de değil. Peşinden koştuğunuz bir hayalinizin olması. Zaten şu anda bütün sistem sizin elinizden bunu almaya çalışıyor. Oyun bunu çok uç seviyelerde, oyun geliştirme diyelim, onu uç seviyelerde tatmin eden bir duygu. Ama çok büyük şeylerin bir araya gelmesi lazım. Şans işte bizim burada ben buna kimya diye bakıyorum. Yani bir atom seviyesine bakarsanız. Çok eskiden tanışıyor muydunuz? Yok. Yavuz'u tanıyordum ben. Bizim kombat tasarımlarını yapan arkadaşımız. Ama çok bu tabii böyle başka projelere girdik çıktık. Zaten bir defa tutuyor bu. İşte kimya onun için diyeceğim o tarafına işin. Yani kimi nitrojen atomu, kimi karbon atomu, kimi oksijen atomu yani o serbest dolaştıkları zaman hiçbir işe yaramaz. Onlar ne zaman ki bir kabak olduğu zaman o özel bağlantıları kurduğun zaman daha farklı bir şey çıkar ortaya. Ortaya bir reaksiyon çıkıyor. Bunu da deneyimleyeceksiniz yaşamınızda. Olmuyorsa da olmuyor diyeceksin. Zaten bir kurumsal yaşamda işine devam edersin. Ama bence bu tip maceralar her zaman yaşamda fırsat tanıması lazım insanın. Kendisini yapacağı bir şey güzel. Burada çok güzel aslında iki tane şey görüyorum. Bir tanesi proje yazılımcının önüne geldiği zaman aslında masanın üzerinde yazılı ve çizili bir şekilde hayal edilebilir. Hatta mekanikleri belirlenmiş çalışabilir bir şekilde geldi değil mi? Aynen bu çok büyük avantaj ama daha önce Canlar 2 sene zaten yormuşlar proje. Yani bu da benim yani o kadar sene beklemenin karşısına çıkıyor. Daha doğrusu projeleri ellemeyi öğreniyorsunuz yaşamda. İşte hep kafanızın bir tarafında bu olduğu zaman farklı bir şey geldiği zaman hemen algılıyorsunuz. Yazılımcılar için de çok zor. Proje emek veren herkes için de çok zor. Çünkü öyle bir aylık ya da bir haftalık bir şey değil bunlar. Yıllarca emek verilen işler. 2 senemize geçtik. 2 senelik daha bütçe arıyoruz. Yani böyle 4 senenizi gömüyorsunuz bunun içine ve inanın finansal beklenti tarafları çok aşağıdaki maddelerde kalıyor. Zaten başka türlü drive süremezsiniz bu yaşamı sürdüremezsiniz. Öyle ama bir de temel gereksinimi var. En alt onu zaten sağlamak zorundasınız. Reaksiyon için devamlı bir enerji harcıyor. Doğa kuralları. Onu şöyle yaptık. Yani şöyle onun felsefesinde diyelim tırnak içinde onu şöyle değerlendiriyoruz onu. Mesela ilk tarafta hep kısımlara böldük. Böyle büyük dev projelerde. İşte bir o Ankara'daki projeye bir milestone dedik kendi çapımızda. Oraya bir akşamladık, oraya bir ufak video gönderdik. Sonra Ankara'da bir yere katıldık, sonra Gamescom'a katıldık. Çok güzel. Sonra Kickstarter'cılarla bir helalleştik. Almışız bir oynayın şunu. Ondan sonra Steam'e geldik. Bunların hepsi bizim için birer goldü. Aslında bayağı bir aşama kaydettiniz. O ilk videoyu hatırlıyorum ben. O karanlıklı o çok güzel bir videoydu. Türkiye'de sevenler çok konuştu o video çıktıktan sonra. Sonrasında baktılar ki proje cidden yürüyor. Aynen. Steam'e geliyor. Adımlar ilerliyor. İlgi böyle gittikçe daha artıyor. Tam burada şöyle bir
felsefe değişti, paradigma değiştirelim diyoruz diyelim biz ona. O zamana kadar hep indie kafası olarak defansta kaldık. Hani o 300 o Sparta şeyini bizim de iyi şeyimizde. Yani önce bir yani o sisteme dayanmamız lazım 2,5 sene. Aynen. Çünkü hepimiz kendi profesyonel tarafında da gelişmiş insanlarız. Yani çıksak ekonomik tarafından gidiyor olsanız işe hepimiz 3 katı, 4 katı, 5 katı rahatlıklarla yaşayabilmek varken bu yola sarmak orada önce bir defansı kurmak demekti bu. İşin aslında aşk kısmı o. O defansı kurduk ama şimdi esasında işin ikinci tarafı başlıyor. Şimdi sisteme gittik. Publisher'larla görüşmelerimiz oluyor. Eğer o görüşmelerden başarıyla çıkarsak bu sefer biz hata kalkacağımız bir durum olacak. Aslında şunu görüyoruz. Biz geçiyor olacağız. Böyle projelerde şimdi işin yazılım kısmı ama heyecanla işin dağıtım kısmı da var, diğer kısmı da var, her kısmı da var. Bütün ekip olarak konuşuyoruz. Onun için yani belki bunları bir beyin cerrahı ekibi falan hissediyordur yani bu yoğunlukta bir şey yani veya bir şeyler olabilir. Klasik müzik oda orkestrasındaki falan o ekipte falan hissedilebiliyor olabilir. Yani oranın tamamı. Yani adamların orada şu anda çaldığı şey esasında final ürün. Şimdi orana gelir ne kadar ki o enstrümanların ayarından o bütün şeyle maestroyla uyumuna kadar hepsi o uyumun sonucu. Yani biz buralarda oyunu gördüğümüz zaman son ürün onlar zaten. Son ürün. Oynanabilen son. Zaten güzelliği de yaşamı da yaşam yapan. Onun öncesinde o mutfakta bir yerde olabilme hakkını bence insanlar, herkes, yani gençler özellikle, hani bilmiyorum yaş grubu ne seyrediyor ama yaş grubu bizim bayağı aslında yüksek diyebilirim. O pek aradakileri söylüyorum. Belki yüksekliği de alakası yok konuşalım. Ama onun genel gruptan ziyade şu önemli. Aslında herkes ilgilendiği şeyi izliyor. Her yaş grubuna ilgilenen var. Yaştan ziyade bu yaklaşımla ve bakış açısıyla ilgilenen. Ya ben nacizane bu 5-10 dakikalık bir röportajda aktarmak isteyebileceğim tek şey olabilir. Yani yaşamda hiçbir zaman insanlar çok klişe olmaya başlıyor bu işler ama zamanla da gerçekten yaş ilerledikçe o klişelerin neden klişe olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü onu deneyimliyorsunuz. Boşuna klişe demiyorlarmış onlara. Ama gerçekten yani özellikle şu anki günümüzde şurada sırf Türkiye için de değil, yani bütün dünya şartlarında elimizde insanların elinden o bir şeye sahip olma veya bir şeyin peşinden koşma duygusu o kadar alınıyor ki belki geri yani sistem böyle. İnsanlar yaşadığının farkına varmıyor. Böyle ufak anlar yani kendine verebileceğim bu müzikte olabilir, surf olabilir, fotoğraf neyse o alanı kendi alanınıza hele oradan bir de ekmek paranızı kazanabilecek bir fırsatı tanıyaması bence her insanın kendisine yapabileceği en iyi eğitim. Olmak zorunda değil. Çok küçük oranlar çünkü. Evet. Bizim için de hala öyle olup olmayacağını bilmiyoruz. Daha önümüzde 2 sene var. Ama bayağı yol kat etmişsiniz. Elinize sağlık. İyi bir yere geldik. Her şeyden önce yazılımcılar için işin en önemli taraflarından bir tanesi. Onu vurgulayalım tekrar. Evet, yani böyle bir indie projeye girilecekse bence gözlenmesi gereken ilk şey bir önceki hazırlıkların bir kontrol edilmesi. Yani siz kendi fikrinizle girmiyorsanız. Fikir değil, belli bir olgunluğa erişmiş proje aşamasında ele almak girmek gerekiyor. çok büyük bir şans. Şans diyelim onu. Her zaman da bulunmuyor. Sonuçta şöyle nasıl bir şey, o dokümanlar bize yani ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından. Çünkü kodu yazarsınız, her tarafta var. Teknoloji de var. İndiriyorsunuz şimdi oyun motorlarını yazıyorsunuz. Ama mesela o geçmişte olman daha kolay değil mi? Çok kolay. Ne diyorsunuz? Yani tartışılmaz bile bu. Yani ben şu anda keşke 22-23'te olsaydım. Yani değil mi? Yani o gün bugündür eğer çevirmek isteseydim. Bir de zordan kolaya doğru giderken ben oyun motorumu yazmaya başladım. Yani o şeyler yokken öyle yola çıktık ki mecbursunuz. Daha yüksek 9'lar falan vardı. Sonra Unreal diye bir motoru ücretsiz çıktı. Bu inanılmaz avantajlar. O bir devrimdi zaten. Gerçekten çok büyük kararlar ve büyük avantaj. Ama işte onun için aması burada. Yani sadece onların yetmemesi. O gün 2,5-3 sene evvelki dokümanlarımızın üstünde bu görüşme yaptığımız firmalar bizden 2 senelik şey istediler. Haritamızı gözlemek istiyor. Yani Türkiye'de herhangi bir firma şu anda onu yapamaz. Ama o dokümanlarımızın sayesinde biz bir 3-4 günlük yoğun çalışmayla önümüzdeki 2 senelik şeyi 8'er 10 günlük neredeyse granür hallere getirebilecek şekilde bölme şansımızı elde ettik. Sadece o dokümanlardan altı tabii bu 2 senelik yolculukta ettiğimiz deneyim sayesinde. Onun için o dokümanlar hem finans ararken de çok önemli, aradaki komünikasyonlar için de önemli. Oyunun gelişmesi için de bazen çünkü kararlar vermeniz gerekiyor. Exit yapacağınız bir yerde eğer bir yeri kısmanız lazım. Doğru. O tip dokümanlar olduğunuz zaman da çok gönül rahatlığıyla panik yapmadan karar verebiliyorsunuz. Yazılımcının ne yapacağını bilmesi için her şeyin çok iyi planlanması. Diyalogcunun da müzikçinin de her şeyin için yani o temeli diyoruz ya iletişim. Hadi oraya bağlayalım sonunda. O oyun dünyasında o iletişim o game design dokümanları tarafından oluyor. Valla yazılım kısmı ile ilgili zaten farklı videolar, farklı kaynaklar, linkler paylaşırız. Ben eminim çok soru yorum gelecek. Artık iletirim. Bir şekilde konuşuruz. Alta yorumları da beklerim. Merak edenlerle konuşmak için. Teknik taraflarını da konuşuruz. Ekip ile birlikte devam edelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Stegen röportajlarımız devam ediyor. Şimdi izleyicilerimize adınızı, rolünüzü kısaca anlatır mısınız? Ben Yavuz Sürmeli. Ekipte oyun tasarımcısı ve veri tabanı operatörü olarak çalışıyorum.
İkisi iki farklı rol normalde. İkisi iki farklı rol. Biz Artis'i Draft adında bir Alman yazılımı kullanıyoruz. Bu aslında bir oyun tasarım yazılımı. Ama biz aynı zamanda bunu örneğin bir oyunda işimize yarayacak silah ya da işte mermiydi, bir komponentti, bu tarz eşyaları yaratıp bunları veri tabanından yazılıma aktaran sistemi kurup içerikleri doldurup ya da işte görevleri aktarmak vesaire böyle durumları kullanmak için RTC'yi kullanıyoruz. Bu iş için yapılmış olan aslında belli araçlar var. Ama işin yürümesi için öncelikle şey gerekiyor değil mi? Oyundaki bütün eşyaların özelliklerinin hazır bir şekilde yazılı olması gerekiyor. Evet. Bir tarafta bunların tasarlanması, bir tarafta oyun içi mekaniğinin belirlenmesi. Yani bir oyunda, her oyunda bir silah alıyoruz ama silahın bir hasarı var. Ya da kırılan bir eşyaysa durability dediğimiz dayanıklılığı var. Kesinlikle. Bir de bu arka planda, işin arka planında bizim görmediğimiz veri tabanı tablo olarak saklanıyor aslında. Aynen öyle. Burada iş akışı nasıl oluyor? Burada neler yapıyorsun mesela? İş akışı şöyle, yani Artis Draft kolay bir program. Son ürünü oluşturmadan önce bir taslak hazırlamanız lazım. Taslaklar da feature'lardan oluşuyor. Evet. Mesela örneğin bir eşya tanımlanabilir mi, tanımlanamaz mı? Ya da işte bunun sayısal değeri kaçla kaç arasında hasar vereceği gibi küçük özellikleri belirttikten sonra bunlardan bir taslak oluşturuluyor. Evet. Ve taslaklardan eşyalar türetilebiliyor. Oradan artık aynı taslağa bir şablon oluşturduk. Yakın dövüş silahları şablonumuz oldu. Aynen. Menzilli silahlar şablonumuz oldu. Ok, yay, tüfek gibi şeyler. Evet. Tabii şimdi katılı oyunlarında silahların ne kadar etkili olduğu ayrı bir mesele. Karşımıza çıkan dehşetlerin genellik bazılarının yenilmez olduğunu kitaplarda düşünürsek ya da tarif bile edilemez dehşetler olduğunu düşünürsek işin mekanik kısmı böyle kafalı başta bir soru işareti oluşturuyor. Bunu bir mekaniğe dönüştürmek nasıl oluyor? Bir tarafta tamam, bu işin bir yanı, mesela oyunda şu an kaç eşya var belli mi? Ya da sayısı devamlı artıyor mu? Belli bir sabit şey üzerine mi gidiyor? Yani oyundaki eşyaların sayısı çok fazla olacak tabii ki. Şu an biz demo aşamasında olduğumuz için yine sayamayacağımız kadar eşya bulunmakta. Bu Artis ile alakalı bir bilgi daha vereyim. Biz aynı zamanda lokalizasyon içinde Artis'den yararlanacağız. Çünkü görevlerin de bizim Journal'da bulunan metinlerden tutun da oyun içerisinde gördüğümüz binaları mesela incelediğimizde çıkan metinlere kadar bunların hepsi Artis'te bulunuyor. Aslında iyi bir kaynak. Oyundaki Bu bütün export kutular ettiğimiz aslında, zaman hepsi, bütün birçok metinler orada. Evet, orada. Diğer soruya gelirsek, zor soru. Herkese her şey işlemiyor tabii oyunda. Biz de temayı bozmadan kime ne işliyorsa onu bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri işliyor. Şimdi klasik fantastik oyunlarda alışkınızdır. Şimdi Baldur's Gate oynadıktan sonra troller için yanımda asit taşıyayım abi. Ya da ateş taşıyayım. Bunlar rejener oluyor, yeniden diriliyor gibi şeyler düşünebiliyorsun ama bizde de var öyle durumlar. Hikayeye biraz daha uzak olanlar onları pek tahmin edemeyecek ve ne işime yarar ne işime yaramaz. Macera oyunlarında da vardır ya, böyle etrafta dolaşırsın. Ben şimdi oyuna girdim. Oyunun ilk başına bir tane lamba vardı. Lambayı aldım, yürüdüm. Çok fazla şey anlatmayacağım. Demodaki herkesin görebileceği şey. Tamam. İşte sandıklarda eşyalar gördüm. Oyunun para birimini tanıdım. Ha dedim, biraz aklıma Fallout gibi kıyamet sonrası RPG'ler geldi. Tanıdık temalar buldum. Şimdi oyundaki bu eşyalar, oyundaki bilgi kutularını görüyorum. Esas zaten benim en çok eğlendiğim şeylerden bir tanesi Fallout'ta da "You see Ed is dead" gibi diyaloglardır. Hani bir metin kutusu çıkar. Araya böyle espriler serpiştirilmiştir. Şimdi bu kadar işle uğraşırken böyle araya bir espri serpiştirecek vakit oluyor mu? Ya da oyunun teması buna müsaade ediyor mu? Çok ufak da olsa müsaade ediyor. O yazar kısımlarında Barış'la aslında konuşmak lazım o konuyu ve Can'la. Bu şey konusuna gelecektim. Bizim hangi eşya kime yarar, kimde efektiftir konusunu zaten oyun tasarımcısı olarak doğru şekilde aktarmamız gerekiyor. Yoksa oyuncular zaten oynayamazlar. Kesinlikle bir ipucu da olması gerekiyor o ilk oynayanlar için. O biraz zor, sürprizi bozmadan ipucu verebilmek. Ya ufak bir çapta öğretmeden zaten zorlukla yüzleştiremeyiz oyuncuyu. O konuda titiziz. Şimdi burada bir düzen ve iş disiplini önemli tabii bu eşyalar içerisinde bunları oturturken. Oyun tasarımcısı da bunların aslında ne yaptığını belirliyor. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum acaba? İki rolü bağdaştırabiliyor muyum doğru şekilde? Tabii. Yani nasıl... Şimdi şöyle dedim, eşyalar var tamam. Eşyaların ne yapacağı da senin yaptığın tasarımın kısmına mı gidiyor, yoksa oyun tasarımcısı olarak orada başka neler yapıyorsun? İşin veri tabanı eşya kısmı, mekaniğini anladık. Yani, oyun tasarımcı kısmını biraz daha geniş anlatır mısın? Tabii ben tematik olarak sonuçta Can'dan aldığım direktiflerle ilerliyorum. Yani bir mesela silah tarzı belirleniyor. Silah mesela küçük kalibre
22 kalibrelik bir silahtan bahsediyoruz. Bunun birkaç tarzı olacak diyelim. Evet. Kalitesiz, orta kalite, süper kaliteli ya da işte bilmediğimiz bir 4. kategori daha. Onların içerisindeki sayısal dengelemelerle genelde ben uğraşıyorum. Anladım. Yani mesela karşımıza çıkan bu delilerle karşılaşmışsınızdır oyunda. Evet. Yani onları şimdi yüksek kalibre bir silahın hızlı indirmesi normal. Doğru, yüksek hasar veriyor. Düşük kalibre bir silahın daha az vurması gerekiyor. Bu tarz dengelerle genelde. Peki bunu yaparken, oyun sistemini belirlerken nasıl olsun istediniz? Böyle çok gerçekçi, herkes bir kurşun ya da çok az hasar aldığında hemen ölüyor. Ölüm çok kolay mı? Yoksa daha zor mu? Oradaki ibreyi nereye çektiniz? Ne vardı kafada? Savaşları baz alırsak yani daha çok bizde direnip, düşmanı yıpratıp mahalden uzaklaşma gibi kaçmak akıllıca bir eğilimler tercih olması çünkü. gerekiyor. Ama eğlenceli tutmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız sayısal olarak eğlenceli olması ve küçük sayılar kullanmak. Yani oradaki temel başarı Lovecraft hikayelerinde şunu söyleyelim. Biraz hayatta kalmak. Evet. Bütün düşmanları yok etmek, ortadan kaldırmak değil. Hayatta kalıp bir karşılaşmadan sağ çıkmak. RPG oyunlarında da en zor oyuncu anlatması şeylerden bir tanesidir. Evet. Ama ben teşekkür ederim. İşin bir arka plandaki programdan sonra veri tabanı ve eşya kısmını da böylece görmüş olduk. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Stygian röportajımız Can'la devam ediyor. Merhabalar Can. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi ekipteki rolünde ne yapıyorsun? Kendini bir kısaca tanıtabilir misin öncelikle? Ben ekipte şu an technical artist olarak çalışıyorum. Bu son zamanlarda özellikle oyun sektöründe 5-6 yıldır falan böyle gündeme gelmeye başlayan bir rol. Yeni bir rol. Yeni sayılır. Daha önceden de mesela çeşit roller üzerinde bu iş yapılıyordu ama adı bu değil diyorsun. İsmi yoktu. Her şeye koşan adam manasında oluyordu genellikle. Technical artist daha çok işin teknik boyutlarında çalışan bir rol anlamına geliyor. Evet. Bu aslında bölünmesi gerekiyor. Şu an gündemde bu şekilde değil. Mesela animasyon technical artisti farklı oluyor. Görsel efektlerin technical artisti farklı oluyor ama temelde işin teknik boyutunda hem yazılımla hem tasarım birleştiren insan oluyor. Arada köprü. Şimdi normalde bir grafik tasarımcılar var. Grafikler tasarlanıyor. İşin bir yazılım kısmı var, veri tabanı kısmı var ama dediğin gibi o görseller aslında sabit görseller değil, hareketli görseller. O animasyon oluyor. Aynen. Karakter animasyonlarını oyunlarda önemsiyoruz. Bir yandan da bunun tabii ki ortam ile etkileşimi var. Ambient occlusion gibi dediğimiz pek çok şey var. Olay aslında nasıl oluyor kısmı bayağı teknik. Aynen normalde öyle. Bunu çözen kişi o zaman sen oluyorsun bu noktada. Ben mesela şu an buradaki pozisyonda örnek verirsem normalde hani bir yazılım dediğinizde ilk akla gelen CPU, işlemciyi programlamaktır. Evet. Mesela ben burada aynı zamanda shader da yazıyorum ve bu GPU programlama anlamına geliyor. Ekran kartını programlamaya başlıyoruz. Hep daha zor derler ekran kartı programlamayı. Çok bilinmez geliyor insanlara çünkü aslında temelinde C diline yakındır. Doğru. O yüzden hani biraz alıştıktan sonra aslında gerisini getirebilir herkes. Çok komplike değil. Sadece çok fazla matematik istiyor. Ekran kartı firmaları aslında onun çok yaygınlaşmasını istiyor. Evet. İşlemci firmaları çok fazla şey yapmıyor ama dediğin gibi matematik yaygın olduğu için o geçiş birazcık zor. Yoksa CUDA ya da OpenGL kullanarak pek çok shader bazlı matematik hesapları da yapabiliyorsun. Renderlarda da alabiliyorsun. İşin o teknik kısmı güzel ama ya tabii oyunun iyi çalışması için işlemciye de çok yüklenmemesi lazım. Ekran kartı kaynaklarını da RAM'i de sistemi genel olarak güzel kullanması lazım. O kısım optimizasyon oluyor. Bir de sizin içerideki bütün bu işleri yaparkenki optimizasyon ve yapılan yöntemler var. Neler anlatabilirsin? Şu an bu geliştirilen Stygian Türkiye'deki oyun arka planında ekip olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? Sen orada neler yapıyorsun, neler çalışıyorsun? Ben technical artist olarak tabii ki o optimizasyondan da sorumluyum. Elimden geldiğince bana balya balya gelen içerikleri yavaş yavaş yumuşatıp mantıklı hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü boyut küçültme değil mi? Aynen. Yani boyut küçültmeden ziyade compression metodları da var mesela sıkıştırma. Çünkü mesela bir dosyanın boyutu çok büyük olabilir ama GPU'da kaplayacağı yeri azaltabiliyorsunuz çeşitli compression metodlarıyla. Çok güzel. Bu tarz optimizasyonlara gitmek gerekiyor. Öbür türlü çünkü artistik o kaliteden ödün vermeniz gerekiyor. Biz de kesinlikle onu istemiyoruz çünkü stilize bir oyun yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Orada yaptığımız ufacık bir hata mesela o stilden uzaklaşmamız anlamına gelebilir. O yüzden optimizasyon hani 2D bir oyun yapıyoruz gibi gözüküyor. Ama ekran kartların son nimetlerinden yararlanmaya çalışırken
böyle bir devirde hani bazı şeylerden artistik anlamda kısıtlamak hiç hoş karşılanmayacaktır. 2D oyunlar 90'ların sonunda zirveye ulaşırken 3D oyunlar henüz daha böyle poligon çizgi çizgiydi. Zamanla gelişince aradaki fark kapandı ama şu an şunu görüyoruz. Hem Steam'de hem diğer platformlarda hem indie oyunlarda, genel oyunlarda biraz daha stilize grafikler tercih ediyor. Mesela Shogun'la ilgili bir röportaj okumuştum. O Commandos benzeri bir tane oyun vardı. Başta realistik, gerçekçi grafikler denemişler. Sonra stilizeye dönmüşler. Stilize daha çok ilgi çekmiş. Burada siz baştan stilize yapmaya karar verdiniz değil mi? Aynen öyle. O kararlarda peki ekipte herkes ne düşünüyor? Herkes hemen fikir miydi bu konularda? Yani çoğunlukla ekip olarak zaten stile önem veren bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü yani fotorealizmin artık sınırı yok günümüzde. Doğru. O bütçeyi, o emeğinizi gerçekçi yapmaya adadığınız zaman bu sefer içerikten ödün verme gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz yine geldiğinde. Stilize bir oyun yapmanın dezavantajı da o stili oturtturmak oluyor. Doğru, orada bir tasarım çizgisi olması aynen gerekiyor. O çizgiyi bir kere yakaladıktan sonra ona herkes, bütün tasarımcı arkadaşlar da adapte olduktan sonra çok güzel ilerleyebiliyor. Çok güzel. Öbür türlü 3D için mesela konuşuyorum. Hani uzun bir süreç gerçekten. 3 boyutlu modelin işte sculpt edilmesi, low poly'e çevrilmesi, bake edilmesi, revizyonu bilmem nesi falan derken o süreç gidiyor. Aslında ekipteki insanlar teknik olarak bunlara hakim ve kararları bilinçli şekilde projeyi bitirebilecek yeri, yapabilecek yeri, optimize edebilecek yer hale getiriyor. Aynen öyle. Şimdi sanatçılar çizim yaparken peki düşünüyor mu? Öteki tarafta grafik tasarım olurken sana gönderirken senin belli isteklerin ya da karşı bildirimlerin oluyor mu onlara da? Tabii ilk önce zaten belli bir yapı oturtmamız gerekiyor öncelikle. O yapı üzerine tasarımlar geldiği zaman ben onları alıp mesela hızlı bir şekilde oyun motoruna entegre edebilecek hale geliyorum. Önemli olan o sistemi düzgün oturtabilmek. En kendi başında. aranızdaki iş akışını düzgün aynen oturttunuz. Öyle. O bahsettiğimiz o, çünkü yani üretim bandı olarak düşünün, birisinin aksaması ondan sonra gelen her şeyi aksatıyor. Ondan temiz bir yapı olması gerekiyor. Çok güzel. Peki şimdi 2 senenin üzerinde bir zaman geçti. Şu an en son uğraştığın şey ne mesela? Şu an çok güzel soru. Şu an her şeye ufak ufak girmeye başladım çünkü. Aklında ne var peki? Kafanın ucunda. Burada röportajdan kalktıktan sonra ne var? Bir detay şu an var. üzerine çalıştığım şeyde örnek verebilirim. Kamera üzerine çalışıyorum. Evet. Kameramız şu an çok güzel çalışıyor fakat demo süresinde 16'ya 9 ve yakın formatlar. Laptop formatı, bir tane 680 küsurlu değişik bir aspect ratio'su olan format vardı. İşte 1920'ye 1080 Full HD'yi, 720p'si var, 640'a 480 var, 320'ye 200 var. Şu an mesela 5'e 4'e bu monitör kare formatı yakın monitörlerde birisi mesela oyunu rahat oynayamadığından bahsetmiş bize. Şimdi daha eski formatları da destekleme üzerine bir Ar-Ge üzerine çalışıyorum. Arayüzleri hallettim. Kamerayla ilgili ufak tefek sıkıntılar çıktı. Onları da toparlamaya çalışıyorum. Oyun oynandıkça aslında bir yandan da geri bildirimler geldikçe sen optimizasyonları ona doğru yönlendiriyorsun ve hataları öyle çözüyorsun. Aynen. Bir noktada çünkü hani kullanıcılardan aldığınız feedback aslında sizin hedef kitlenizden gelen önemli bir yorum anlamına geliyor. Orada insanların tercih edeceği, keşke şöyle olsaymış dediği şeyleri değerlendirip mantıklıysa elimizden geldiğince eklemekle zaten biz de sorumluyuz. İşte oyun geliştirmenin evrensel kurallarından bir tanesi. Hepimiz bakıyoruz. Kimi zaman pozitif, kimi zaman negatif eleştirilerde bulunuyoruz. Ya da bu böyle olsa diyoruz. Ama onu yapmanın aldığı bir zaman var. Bazıları yapılabiliyor hızlı bir şekilde. Bazıları bir sonraki güncellemeye kalıyor diyelim. Pekala. Çok teşekkür ederim ben. Bu aydınlatıcı güzel bir nokta oldu. Devam edelim. Tamam. Barış Sila ismim. Stygian projesinde Can'la çok uzun süredir. Belki 2012'de başladığı zaman ilk aşamada o kendi başına çalışırken ben yoktum ama ondan sonraki süreçlerde eskiden mi tanışıyorsunuz? 4-5 senedir tabii çocukluk arkadaşıyız. Çok güzel. Liseden beri. Uzun süredir projenin içindeyim. Metin yazarıyım. Çevirme ve metin yazarlığı yapıyorum. Yani oyunda okuduğunuz diyalog hariç, şu ana kadar diyalog hariç hemen hemen her şeyde diyaloglar var. Diyalogları Can daha çok yazdı. O kurgusunu o yaptı. Ben hani orasını burasını toparladım daha çok. Yani şu olsun, bu olsun. Az evvel de konuşuyorduk, bu veri tabanına girilen devamlı bilgiler, metinler var. Bu tarz izometrik olsun, 2D olsun, RPG'lerde zaten hani manzarayı görüyorsun ama gördüğünün ek detayını yapı metin kutusunda sana veriyor, atmosferi. İşte bir odaya girdin ve şu kokuyu alıyorsun dediği zaman oyunda mesela normal hislerle verilemeyen bir şey görüyorsun. Aynen. O metinleri yazarkenki tema. Daha önce hiç beraber böyle oyun oynadınız mı? Oradan esinlenme var mı? Yoksa yazarlık mı? Nasıl var başladı? evet. Yani hepsinin bir karışımı olsa gerek. Biz Can'la zaten çok eskiden beri rol yapma oyunlarında da çok meraklıyız. Hem bilgisayar hem masaüstü. Evet. İkimizin de Game Master'lık deneyimi de vardır. Beraber birbirimize oyun oynatmışız başka insanlarla. Oradan gelen bir
tasvire merak var. Bu benim işime bayağı yaradı oyunda. Dediğiniz gibi hani görülen ama o görülen detayda o çizimin arkasında hissedilemeyen, fark edilemeyen şeylerin hepsini yazmak durumundayız. Bu da direkt Game Master'lığa çıkıyor aslında. Çünkü oyuncu hiçbir şey görmediği için tamamen duyduklarıyla kendi hafızasına şekillendirmek zorunda. Bizde biraz görsel var ama diğer tarafta var. Hepsinin birleşimi aslında benim görevim. Hepsi birbirini artırıyor. Aynen. Şimdi görsellerin arka planı dediğim esas hikayeyi anlayacağımız ipuçları, ondan sonra zaten renkler, görseller belli bir şey hissettiriyor insana ama bir taraftan da o Game Master'ın oyuncuyu oyunun hikayeyi yönlendirdiği gibi bir tarafa doğru sürüklemesi gerekiyor. Kesinlikle. O hikaye yazımının en güzel yanlarından, en eğlenceli yanlarından biri bu. Peki ne kadar sürdü bu süreç? Nasıl bir süreç oldu? Bu Stygia'nın hikayesinin yazılması nasıl ilerledi? Parça parça ilerliyor aslında. Kabaca bir oyun akışı var, şeylerimiz var, questlerimizin gidişatı falan filan belli. Bütün hepsini yazmadık şu ana kadar ama parça parça yazıyoruz. Yani quest bazlı, içindeki karakterler nedir, amaç nedir, bu karakterlerin amacı nedir, bu amaçlara ulaşmak için ne gibi yollar deneyecekler ve bunun oyuncuların seçtiği karakterlerin buna tepkisi nasıl olacak? Bunların hepsi diyaloglarda farklı farklı seçenekler olarak temsil ediliyor. Oyuncuların gördükleri şeyler genelde çok özel bir durumu yoksa o an oyuncunun karakterinin genelde aynı. Ama dikkat ettiğim şey benim o dönemi, bu oyuncuların karakterleri o dönemin insanları oldukları için onların perspektifinden, onların bildikleri şeyler çerçevesinde olması lazım. Birazcık setting'e girmek gerekiyor hikayenin Benim sevdiğim yazarların, etkilendiğim yazarların çoğu da settingleri çok kuvvetli kurabilen yazarlar oluyor genelde. Ben de onlardan etkileniyorum. Aklıma mesela Frank Herbert geldi Dune serisinden. O büyük, bayağı çok güzel. Yani tek başına onu yaratması, bütün karakterlerin hepsinin ailelerin karakterleri olması, Harkonnen'dir, Atreides'tir gidiyor. Aynen. Lovecraft'a bakış açın nasıl? Şimdi çok sevdiğini, oynadığını görüyorum. Ama Lovecraft senin için ne mesela ya da Cthulhu mitosu diyeyim. Burada Stygia'nın da çünkü oradaki etki şeyi görüyoruz. Çok psikolojik bir tarafı var benim için Lovecraft'in. İnsan korkularıyla çok haşır neşir. Hep onların üstüne giden. O korkuları insana yaptırdığı şeyler aslında hikayeleri ortaya çıkartıyor. Bir de akıl sağlığı İnsan karakterin hep bazlı, aynı değil. Delirdikçe karakterin aslında tepkileri de değişmesi değişiyor gerekiyor. Aynen. Onu adım adım görmek, yaptıklarını yani aslında şöyle oluyor. Delirdikçe daha çok merak daha da artıyor karakterlerde. Bizim oyunda da aynı şey olacak. Yani aslında yani şöyle bir şey. En başta zaten işlerin karanlıklaştığını görünce çoğu insan bırakır ama Lovecraft karakterleri bırakmıyor. Bırakmaz. O kararı verdikten sonra da zaten geri dönüş yok. Anladım. Delirecek. Geri dönüş yok yani. Aynen. İnsanoğlunun merakına yenik düştüğü ve hikayeyi keşfettiği bir ortada kurgu. Tam da o noktadan sonra zevkli oluyor zaten. İnsana dair gerçekleri, tam olarak gerçekleri o noktadan sonra görmeye başlıyoruz. Zevkli kısmı o bence. İşin hikaye, geçmiş, arka plan tabii bu oyunu yapanların her şeyden önce arka planı sevdikleri çok etkili. Bir de teknik kısım var. Özellikle ben şurada şunu görüyorum. Bu bir roman yazmak gibi değil. Bu baştan sona tek bir okuma deneyimine göre yönelen bir kesinlikle yazma şekli değil. Tam tersi oyunun ana hikayesi ve evrenin yanı sıra görev karakterin yapacağı hareketler ve tepkiler üzerine aslında çok yönlü bir kurgulama. Bizim zamanda açtığımız ve farklı sonlara vardığımız hikaye kitapları gibi bakabiliriz. Aynen. Aynen. En çok etkilendiğimiz noktada zaten oyuncunun verdiği kararların yolu belirlemesi. Ve belief system diye mesela bir dinamik var bizim oyunda. İnanç sistemi. Gördüm, çok kurcalayamadım. Demoda olduğu mu için hala? O oyunun benim için en temel role play yaratıcı unsuru benim için o. Çünkü orada bunlar zaten oyun içinde değişebiliyor ve sizin verdiğiniz kararlar ileride karşınıza olaylar, olgular ya da aynı insan üzerine yaptığınız bir diyalog apayrı yerlere götürüyor. O apayrı tecrübelere götürüyor. Zor değil mi? Şimdi ben mesela bir tanesinde dedektif karakterim diyelim. Gizem çözmeye çalışıyorum. Birine de okültist karakterim. İkisinin gidebileceği yerler
aynı hikaye içerisinde aslında çok farklı. Evet. Ya da bu karakterin okültist olması otomatikman kötü olduğu anlamına mı geliyor sorusunda insan kendine soruyor ama iyi ne kötü ne? Orada kavram sorgulama giriyor işin içine. Karakterin bakış açısı giriyor. Aynen, o kavramları da biz işte belief sistemi üzerinden oyuncu hangi yola, hangi dünya görüşüne görüyorsa kendini, diyaloglarda bunun temsili daha çok oluyor ve o yolla yaşamak istediği, yani yaratmak istediği, öykündüğü belki karakteri o şekilde yaratmış olacak. O çok şekilde güzel yaşamış olacak diyeyim aslında. Ve delirdikçe diyaloglar değişecek. Belief system'ınızın içine girdikçe, çok koyu bir şekilde daldıkça değişecek. Evet. Karşınıza çıkan encounter'lar değişecek bu sebepten dolayı. Yanınıza katabileceğiniz insanlar değişecek. Bazı insanları hiç alamayacaksınız. Orada. Bazılarını alabileceksiniz. Bu gibi şeyler aslında. Bir de NPC'leri geride bırakmayın diye bir uyarı gördüm. Ona dikkat edeceğim. Her oyunda NPC'yi koyduğunuz yerde bulamayabiliyorsunuz. Aynen. Peki. Değişkenlik çok önemli bizim için. Dinamik bir dünya olması. Yeniden oynanabilirlik sisteme. Peki nasıl olur? Şimdi burada çok bir gizem hikayesi olduğu zaman insan tabii merak ediyor. Ben sonunu gördüm, daha ne görebilirim ki diye, ama burada yeniden oynanabilirliğin aslında yüksek olduğunu görüyoruz, yani değil mi? Bir karakter, yani bir oyuncu tek bir karakter yaratıp her şeyi göreyim diye oynamamasını ben tavsiye ederim. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Zaten oyun içinde gördükleri şeyler ona gayet yetecek de artacak diye tahmin ediyorum. Ama oyundaki her şeyi göremeyecek. Oyundaki bütün tecrübeleri yaşayamayacak. Oyundaki bütün korkularla yüzleşmeyecek. Tek bir oyun bütün olmayacak. Hastalıklara bulaşamayacak. Bütün diyalogları göremeyecek. Tekrar oynayabilitesi burada devreye girecek. Rastgele bence kısmı var, karakter değişikliği kısmı var ama sonuçta farklı karakterler, farklı burada karakterlerin bakış şekilleri, bir de farklı oynanış şekilleri önemli olacak. Oyunu bitirmekten çok oyunu nasıl bitirdiğin bence daha tatlı kısım. O zaman çoklu son zaten bekliyordum ama bu şekilde çok daha fazla seçenek olduğunu görmüş oldum. Nasıl oynadığın asıl zevk orada geliyor bence. Pekala. O zaman gelen soruları, yorumları bekliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Röportajımız işin sanat kısmıyla devam ediyor. Merhabalar. Merhabalar. Ben Abdullah Sarışan. Oyunda illüstratör ve animatör olarak çalışıyorum. Oyun içerisindeki canlı tanışmamız aslında ilk önce büyü animasyonları içinde. Kare kare çizilen, frame by frame dediğimiz bir teknikle yaptığım için beraber çalışmaya karar verdik. Çizgi filmlerdeki gibi o kare kare animasyona dönüşüyor. Old school versiyonu aslında birazcık. Onun haricinde Kickstarter evresinden sonra diğer büyü animasyonları, daha sonra nesnelere geçtik. O nasıl oluyor oradaki geçiş ya da nasıl karar verdiniz? Şimdi normalde o animasyonda çok fazla, ilk dediğin yöntemde çok fazla kare çizilmesi gerekiyor. Emek yoğun bir süreç ve süreç çok uzuyor. Diğer yöntemi çok yakından tanımıyorum. Geliştiriciler, bilmeyenler için. Şöyle, yani birazcık yorucu bir kısım ama etkili bir, organik bir yapısı oluyor görsel olarak ve aslında büyü kısmında kullanılmasının sebebi birazcık da bu tahminimce. Çünkü tabii başlangıç aşaması biraz zahmetli oluyor. Orada da karşılıklı güzel bir kritik veya işte güzel bir brief almam gerekiyor. Anladım. Onun haricinde görsel olarak, eskiz olarak animasyonu yapıldıktan sonra zaten işin birazcık angarya dediğimiz temize çekilme kısmı var. Ama bu kısım benim keyif aldığım bir kısım çünkü sonuç gerçekten keyifli oluyor. İlk tasarımdan final hale geçişi. Evet yani o hatta benim için meditasyon kısmı. Çünkü bir kısım düşünce kısmı, bir kısım işçilik kısmı olarak kafamda bölüyorum ve bazen gerçekten o işçilik kısmında bile arkada bir şeyler zaten çalışıyor. Onun farkında olduğum için. El çalışırken, göz çalışırken kafanın arka planı aslında özgür kalıyor. Evet. Item kısmına da geçişimiz şöyle oldu. Benim zaten aslında çizerim. Yani animasyon benim sevdiğim için ilgilendiğim ve üstüne düştüğüm bir konuydu. Öyle bir item denemelerimiz oldu. İşte Can yapabilir misin dedi. Ben dedim abi önce bir deneyelim. Bakalım. Sen memnun kalırsan neden olmasın. Sonuçta memnun kaldık ve ondan sonra bir takvimi aldıktan sonra onu çalışmaya başladım. Ondan sonra da bir background kısmı karşıma çıktı. O da benim yabancı olduğum birazcık da büyük bir resim aslında. Çok büyük bir şey. Girdiğimiz aslında her sahne o background değil mi? Demoda 4 harita. Pardon 3 sanırım. Üçünün de aslında line olarak çizilmesi. Buradaki de işte bana gelmesinin tahminim benim aslında eğitimim geleneksel Türk sanatları üzerine. Çok güzel. O yüzden bayağı uzun ufak
bir şeyleri ince çalışmalar, değil mi? ince çalışma konusunda deneyimim var. Ve haritalarda da aslında o demoda oynayan arkadaşlar görecek. Background'larda bir sürü işte Arnavut kaldırımı, bir sürü Aynen. çizgi. Onlar gerçekten raportlu olmayacak şekilde tek tek yapılmış şeyler. Orada gördüm zaten o sahnelerde haritadan geçerken binanın böyle tabelasının detayı var, yazısı kimi yerde silik, bir eskimişlik var, bir üzerinde şey var ama ya aşama aşama sırf o background'lar başlı başına çok daha büyük işler. Bina kısımları Polonyalı bir sanatçımız var, Elvira diye. Haritaları benim yapmamın sebebi yani finale doğru değişebileceği için o haritanın konumları lekesel olarak ya da işte birazcık daha teknik şeyler. Modüler mi olması gerekiyor? Yani mesela binalar birazcık daha hareket ettirilebilir bir şey ama background'ı bozamazsınız. O tek bir parça. Bunun için de aslında yakın bir temas halinde olması hızlı ilerlemesi açısından avantaj. Maille çok çözülemeyecek bir şey. In-house içeride yapalım denilen ana olaylardan birazcık içeride çözülmesi hız açısından daha avantajlı. Benim için de bayağı güzel bir deneyim oldu. Orada kaldırımlarda şeylerde etkiyi görüyoruz zaten çevrede. Türkiye'de geliştirilen oyunda Türkiye'den lezzetler. Bizim kaldırımlar post-apokaliptik dünyalara, kıyamet sonrası ya da felaket senaryolarına çok güzel uyuyor yani. Yani beni en çok keyiflendiren kısım zaten işin bu kendine az çizgisi. Benim yani görsel kısmından daha çok keyif alıyorum. Hani Önceden peki çok eskiden tanışıyor musun bu mitosla ya da benzeri konularla? Yoksa görsel çizgisiyle mi tanışmıştın? Bir aşinalığın nereden? Ya şöyle, benim canlı tanışmam aslında benim bir animasyon yarışması için yaptığım bir animasyon var. Bu da bildiğiniz ışıklı masada bir ayda 900 küsur karenin çizilerek olmuş bir ürün. Evet. Bu aslında birazcık benim program bilmememden kaynaklı bir şeydi. Ama hani bu beni İlk günler diyorsun. Efendim? İlk günler diyorsun değil mi? İlk günler birazcık da işte onun avantajının verdiği şey, ben malzeme seviyorum. Hani kağıt kalemin tadı her zaman benim için daha iyidir, daha tatlıdır. Onun animasyonunu gördükten sonra bir ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Yaptığım iş birazcık karanlık bir işti. Evet. Kirli bir işti ve oyunun dünyasına da hitap ediyordu. Öyle bir buluşmamız olmuştu. O şekilde. Çok güzel. Yani bu tür tasarımlarda genelde hem görsel metni hem yazılar görseli her şey birbirine etkiler. Mesela Dark Sun'ın tasarımında benim hatırladığım bir şey vardı. Hikayeyi yazanlar Brom'un resimlerini gördükten sonra hikayede değişiklikler yapmaya karar vermişlerdi. Hep o karanlık bir görsel herkese ilham verir. Lovecraft'ta genelde elimizde tasvirler var. Tasvirlerin üzerine kurulan görseller sonra yapılan işler ama birbirinden sanat olarak farklılık gösteriyor ama hep o karanlık atmosfer ve hissiyat hep sabit onlarda. O tasviri hem şimdi karanlık diye bir konsept çizgi tarzı vardır. Onu bir de özgünleştirme kısmı, mesela Stygian bence bunu başarabilmiş bir şey. Hem renk olarak hem çizgi olarak yani. Benim de mesela Cthulhu'yla çok daha önce tanışma bir şeyim yoktu ama karanlık öykü, karanlık mizah, yani karanlık karikatür severim yani. Aslında bir şekilde oradan iletişim kurmada sorun yaşamadım açıkçası. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Stygian röportajımız devam ediyor. Ege ile birlikteyiz. Merhabalar Ege. Merhabalar. Kendini tanıtır mısın izleyicilere? Ekipteki rolünden bahseder misin? Benim ismim Ege Bilgen. Benim arka planım resim illüstrasyon. Yani ben resim okudum, illüstrasyon okudum. Ve yani bu projede de genelde illüstratif şeylerle uğraşıyorum. Aslında ilk karakter portreleri, yani NPC olsun, oynanabilir karakter olsun, bunların portrelerini hani yapmakla başladı olay. Ama sonradan hani illüstratif olarak hani birçok başka şeylere devreye girdim. Portreler önemli. Oyunlarda hatta pek çok Kickstarter projesinde görüyoruz. Hedefimizi aşarsak ek portreler gelecek diye vaatte bulunuyor. Çünkü oyuncu şey istiyor ya her zaman. Kendisini oyunun içerisinde biraz hayal edebilmek ya da hayal ettiği karakter olmak için bir portre çeşitliliği istiyor. Burada da 1920'lerin karakterlerini görüyoruz. Onları çizerken o eski fotoğraflardan yararlandın mı mesela? Nereye baktın? Neler düşündün? Burada böyle bir şey var, bir denge var bence. Yani şimdi referanslar çok önemli ve yani hem kıyafetlerde hem böyle bir hani saç modelleri olsun veya işte böyle genel izlenim olsun filan. Referanslar çok sık devreye giriyor ama bir yandan da öbür tarafta da şeye bakmak lazım. Yani hani biz neyi yansıtmak istiyoruz? Yani nasıl bir izlenim yaratmak istiyoruz falan. Çünkü her zaman referanslar onu vermiyor. Böyle iyi bir denge oluşturmak lazım. Doğru. Yani çok da şeye kapılmamak lazım. Yani referansların etkisinde kalmamak lazım. Hani bazen mesela daha çok devreye giriyor. Hani şu duygu ve fikir çok önemli falan. Yani o zaman mesela hani
daha bizim şeyimiz, hassasiyetimiz. Karakterin yüz ifadesi, yansıttığı duygu, düşünce değil mi? Karakterin aslında bir arka planını bilerek mi peki portreleri ona göre tasarlıyorsun? Yani zaten işin bence %80'i falan arka plan ve ondan sonra yani hani arka plandan sonra hani ya şimdi bazen arka planda şeye göre değişebilir. Hani o ihtimal dışı değil. Mesela portre belli bir şekilde gelişirse hani arka planda ona uyum sağlayabilir ama şey tabii daha ideal yani. O Brom örneğinde az evvel onu kastetmiştim. Bazı sanatçıların eserleri, hikaye yazanları da ya evet buna göre biraz değişsin. Evet. Bazen öyle bir oyun esnasında çizim yaparsın ki sonra bakıp ya karakteri ben şöyle yapmaktan vazgeçtim. Constitution'ı düşüreyim falan dersin. Böyle bir olay vardır. Kesinlikle. Yani o bir gerçek bir durum. Yani o var. Çünkü yani bazen öyle bir şey yakalarsın ki yani öyle bir ifade yani öyle bir görüntü. Hani bu da böyle şöyle bir yöne gidebilir falan gibi düşünebilir yani. Şimdi Stig'in genel olarak ele aldığı hikaye ve konu ve dönem itibariyle sembollerin ve aslında işaretlerin çok önemli olduğu bir devir. Portreler haricinde, o yüzlerin hikayesi haricinde etrafta, açılışta pek çok yerde görüyoruz. Şimdi oyunu oynayan biri nerelerde mesela yaptığın çizimleri, resimleri görebiliyor. Bunların arka planından böyle güzel şeylerimiz var mı anlatabilecek? Yani benim karakterlerde, portrelerde var. Bir de aynı zamanda büyü resimleri de yaptım mesela. Şimdi biz oyunlarda hep bazı şeylerden şikayetçi oluruz normalde bu RPG oyunlarına falan. Mesela hani şunlar biraz daha fazla yansıtılsa, yani şunlar biraz daha ballı olsa, biraz daha böyle hani malzemesi bol olsa falan deriz. Hani onun için burada bu sefer hani büyülerde falan bayağı şey yapmak istedik yani. O böyle güzel görsellerle anlatmak istedik. Animasyonlar falan zaten şahane. Ben de işte onları böyle destekleyici böyle illüstratif böyle şeyler var. Logosal böyle resimler var. Çok güzel. Yani aslında böyle şey gibi yani illüstrasyonla sembol logo arası bir şey yani. Orada mesela benim çizimlerim devreye giriyor. Bir de aynı zamanda da böyle şeyler var. Sahne geçişlerinde mesela hani bu oyunla ilgili mesela ulaştığım bir nokta olabilir veya işte hani kombatlara falan girerken de bir şey olabilir falan. Hani burada da böyle illüstratif bir şey gerektiğinde hani burada da benim yaptığım resimler var. O yükleme ekranındaki şeyler mesela senin miydi? Kenardaki parçalar. Daha önceden çalıştığımız başka bir illüstratör daha vardı. Bu şeyleri diyorsan bu karakter profilleri var şeyler hani arketipler. Onları ben yapmadım ama onun dışındaki yani dergi kapağı gibi olanlar var bir de. Bir tane şu resim mesela ben yaptım. Orada onu şu çok an güzel. Onu gösterelim. Onu burada gösterelim. Ama bir de şu var. Onu da mesela diyorsun. Şimdi kafamda daha iyi eşleşiyor. Bir tane gördükten sonra aslında hangisi? Evet. Çünkü bir ekip çalışması bu. Ekibin etkilerini her yerde görüyorsun ama hangisi kim yapmış ya da neler gitmiş anlaması bir örnek gördükten sonra mümkün. Yani hani şunu diyorsan ben yapmadım, onu ben yaptım yani. O zaten çok hani güzel. şu anda onlar var sanırım open veya bu combat'a girerken olan resim mesela. Gayet güzel. Yani hani ama bayağı zaman almışlar bunlar. Evet. Yani genelde mesela ben çalışma şeyimi anlatayım isterseniz. Hani nasıl başlıyorsun? Mesela bir resim genelde zaten bir günü alan bir şey benim için. Ve hani bunun daha da uzayabilir. Bu süreç şeye bağlı. Hani ön araştırma veya çalışmaya bağlı. Mesela fikir oluşmasına bağlı. Bu gibi durumda tabii daha uzun oluyor. Çünkü böyle bir büyük kompozisyonlarda falan daha çok şey yapmak gerekiyor. Hani hazırlık, mesela pozların referansı, işte konu ne olacak, kompozisyon ne olacak falan. Böyle yani. O brief'in hazırlanmasında sen de şey yapıyor musun? Konuşuyorsun. Bunu böyle yapalım diyorsun tabii ki. Şöyle yani şimdi aslında başta böyle bir ana organizmada böyle bir kovan zihninde önce bir şeyde ana bir noktada oluşuyor fikir ve karakter falan. Sonradan o işte bana geliyor ve hani orada önceki dediğimiz tarzda hani git gelli şey oluyor. O tam final formuna ulaşıyor. Peki oyunlarda bu tür şeyler yapmak isteyenlere ne tavsiye edebilirsin? Nasıl daha rahat çalışabilirler ya da olaya nasıl bakıp yaklaşmaları gerekiyor? Şimdi bu gibi durumlarda en büyük problem insanın yapmak istediği şeyi yapamayışı. Yani bu tarz bir şey var, problem var. Biraz klişe olacak ama yani pes etmemek önemli. Yani hani insanlar çünkü hep şey oluyor, yapmak istedikleri şeyi bırakıp hani bu sanatçılar için çok var yani Türkiye'de özellikle. Hani daha böyle sıkıcı olan veya ilgilenmedikleri konulara kayabilirler mesela yani. Bu
Hani bence yani insanın inandığı şeyde yolda devam etmesi, bu dava için savaşmaya değer bence yani. İleride imkanlar, fırsatlar çıkabiliyor diyorsun değil mi? Evet, Yeterince yani hani şans da yardımcı olması gerekiyor tabii. Ama işin özünde yani insanın hani sürekli yaptığı şeyi üzerine gitmesi ve mesela ben de kendimi çok eleştiriyorum bu konuda. Mesela ben de yeteri kadar bence kendi zamanında daha çok üretmeliyim belki Ama de. sanatçıların hepsinin sonsuz bir kendini eleştirme döngüsü de var. İşin bir parçası. Hep bir işim öyle mi böyle mi kendini sorgulama, bakma. Evet, yani, herkesin yaklaşımı farklı aslında. Evet, ama yani sonuçta yani az da olsa mutlaka bir şeyler her zaman bir şeyler üretmek çok önemli yani. Ekip içerisinde peki bu ruh, atmosfer nasıl? Yani ekipte birbirine nasıl yaklaşıyor insanlar? Sanatçı, metin yazarı, diğer insanlar nasıl oluyor? Yani sizde nasıl şu an olay? Ya bence çok böyle bir az bulunan, yani etraftan duyduğum kadarıyla yani onları kıyasladığımızda yani çok böyle sıra dışı bir durum var. Yani insanların böyle bu kadar alçak gönüllü, bu kadar hani iyi niyetli ve böyle bu kadar yani aslında bir insanın kendisi övmesi de çok doğru değil belki. Yok ama genelde duyuyoruz. Yani dünyanın pek çok yerinde pek çok farklı oyun ya da proje geliştiriliyor. Türkiye'de de bir ekip çalışmasının içerisinde yer almış olan insanlar, Türkiye'de aslında insanlara ekip çalışılmasının öğretilmediğini hemen fark ediyorlar. Değil mi? Yani çok doğru ve çünkü insanın kişisel hırsları ve hani egosu devreye girer yani birçok ortamda. Yani burada ise hani onun böyle hiç ben ön plana çıktığını görmedim yani. İnsana saygı önemli. Ortak tutkular tabii ki kırbaçlayıcı oluyor orada gördüğüm kadarıyla. Esas itici güç oluyor. İnsanlar bir de yapmak istedikleri şeye göre seçildikleri için bence yani buraya gelirken dolayısıyla oluyor yani hani insanlar hakikaten direkt kendi tutkularına göre hareket ediyorlar zaten. Indie projelerin ya da daha böyle ufak ekiplerin en büyük avantajı, güzelliği burada diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle, evet. Yani bu sanırım Türkiye için çok ideal bir yön olur. Yani indie projelerin yani bir şekilde bunlar oluşabilirse. Ya çünkü insanlar dediğim gibi ben görüyorum yani potansiyel, ya bu da klişedir hani Türkiye'de birçok konu hakkında söylenir ya. Ama yani, söylenen her şey bir süre sonra klişe olacak. Ya da bugünün klasiklerine yarın öbür gün benzerleri yapıldığında klişe gözüyle bakılacak. Yapacağımız bir şey yok ona. Ya daha çok hani cesaret belki ya da işte hani korkmamak, hani insanların hani tutkuları doğrultusunda gidebilmesi önemli yani. O zaman önemli olan bir şekilde bu işi tutkuyla, sevgiyle sarılıp yapmak ve yapmaya devam ettiğimiz zaman bu tür fırsatları kovalamak. Özellikle Türkiye'de de indie projelerin gelişmesini umuyorum. Çünkü böyle sanatçıların özellikle kendisine bir emekle daha da fazla gösterebileceği, bulabileceği, geliştirebileceği alanlardan bir tanesi oyunlar. Baktığımız zaman sesten müziğe, programcılıktan bütün disiplinleri bir araya getiren, interdisiplin dediğimiz çoklu disiplinleri bir arada ekip olarak çalıştırabilen bir alan oyun yapımı. Evet, yani bence çok yani bir sanat formu ve bence üst düzey bir sanat formu oyunlar. Çünkü yani bu dediğin şey sayesinde yani bu değişik böyle formları bir araya getirmesi yani değişik sanat formlarının buluşması bakımından çok önemli yani oyunlar. Çok teşekkür ederim. Ben güzel çok oldu. teşekkür ederim. Özellikle ekip kısmı için de ayrıca bu şekilde devam edelim. Çok teşekkür ederim. Evet, Stig'in röportajımız devam ediyor. Şimdi Ses ve Müzik'te Aslı Hanım'dayız. Kendinizi tanıtabilir misiniz öncelikle? Tabii, merhabalar. Ben Aslı Kobaner. Stig'in de ağırlıklı olarak müzikten ve bazı ses tasarımlarından sorumluyum. Aslında yani ses ekibimiz başka arkadaşlarımız da barındırıyor. Ama hani müzik kısmında daha çok benim katkılarımı duyuyorsunuz ve daha da duyacaksınız. Şimdi bu tür bir oyunda özellikle biraz korku öğeleri olan diyeyim. Çünkü bir korku oyunu olarak sadece tanımlamak istemiyorum. Bir RPG oyununda hikaye 1920'ler, bir dönem var, bir atmosfer var. Görsel grafik kısmını, işin veri tabanı kısmını ve programlama kısmını konuştuk. Bir de bunun ses ve müzik kısmı var ki bu tarzda çok önemli. Burada neler yapıyorsunuz? Olaya nasıl yaklaştınız? Bu deadline'da parçalara bölme olayı ses ve müzikte nasıl ilerliyor? Akışı nasıl? Şimdi şöyle, aslında biz Stigia'nın yani müzik ihtiyaçlarını, ses ihtiyaçlarını neler olabileceği üzerine önce düşünürken, yani bununla ilgili yola çıkarken bir takım anahtar sözcükler, yani oyuncuların da oyun dünyasında duygu durumlarını etkileyeceğini düşündüğümüz bazı anahtar kavramlar üzerinde. Hüzünlü, sinirli, korkutucu gibi. Ha evet, yani şey gibi işte gizemli, işte trajedi. Hızlı gizemli, yavaş gizemli. Var hani, mı? Şey aslında biraz daha böyle hani oyunun kendi
dünyasına dair daha temel fikirler verecek böyle daha geniş kavramlardan başladık aslında. Hani öncelikle çok daha soyut ve geniş kavramlardan. Yani işte trajedi, işte gizem dedim, soyutlama, musallat olma. Yani hani hakikaten o tekinsiz dünyayı böyle çağrıştıracak bir takım kavramların müzikal karşılıklarını, muadillerini nasıl bulabiliriz diye onun üzerine çok düşündük. Ve hani önce buradan bir müzik dili ben hani yaratmaya çalıştım diyeyim. Yani işte bir takım kontrast, işte farklı yoğunluklardaki dokulardan böyle basit melodilere, işte bir takım ambiyanslardan daha bazen dönem müziği araştırması gerektiren bir takım stilistik dokunuşlara kadar diyeyim. Çok fazla detay var ama temel olarak baktığımız zaman öncelikli olarak bir duygu durum belirlenmesi ve temaların belirlenip ana hikayeyle eşleştirilmesi gerekiyor. Tabii yani bir nevi aslında oyunun mimarisine uygun da bir ses ve müzik tasarımı ve hani tam olarak fonksiyonel olarak seslerin kategorize edilmesi, hani Foley sesleri gibi, efekt sesleri gibi, işte yeri geldiğinde leitmotif dediğimiz belli karakter ve durumlara uygun, onların karakterini yansıtan özel ses ve müzik kullanımları gibi, ambiyans gibi işte tamamen mekanlara özgü karakter veren ses kullanımları gibi. Yani en de sonunda böyle bir haritalamayla belli bir ses dünyasına ulaştığımızı düşünüyorum. Şimdi burada karşımda 3 boyutlu bir manzara belirdi. Arka planda tıpkı arka plan resimleri gibi bir ambient ortam sesi. Onun üstüne doğru aslına baktığımız zaman katman katman etkileşimli ve hareketli bir 3 boyutlu tasarım gerekiyor. Bu tasarımı oturttuktan sonra tabii parça parça bunların yapılması gerekiyor. Ama hikaye bazlı bir soru soracağım. Tarif edilemez dehşetleri nasıl tarif edersiniz şimdi? Onların sesi nasıl olmalı? Tarif edilemez dehşetler. Ya tabii şimdi bunun için hani ister istemez şimdi hani belki biraz klişe olacak ama hani bir noktada hem oyun müziği külliyatına bakmak hem de yani oyun müziği külliyatının da beslendiği işte çağdaş müzik, çağdaş klasik müzik, işte hatta yani görsel işitsel yani sinemaya kadar giden bir repertuara bakmak aslında işimizi kolaylaştıran bir şey. Evet. Hani o noktada yani yer yer vintage game müziklerine de biraz aşina olmaya çalıştık. Hani kendim, yani ben zaten hani onu soracaktım. Kişisel olarak olay nereden bağlanıyor? Kişisel olarak mı? Ya işte projeye dahil olmanız, ondan sonra bir de müzik olarak oyun müziği ya da Lovecraft türü mü? Nereden neler ortak noktaydı? Ya da projeyi kişisel hale getiren ya da sevmenize sebep olan sebepler neydi? Şimdi şöyle, her şeyden önce ben zaten yani belli bir süredir müzik eğitimi de alıyorum. Yani müzik eğitimi belli bir aşamasındayım diyebilirim. Ve beraber de özellikle kreatif direktörümüz, arkadaşımız Can Oral'la da beraber de daha önce işler yaptık ve hani hem oradan bir hem oradan bir motivasyonum vardı, hem de zaten ben yani bir şey olarak, bir estetik olarak korku, dehşet, tekinsizlik içeren öğelerle ilgili narasyonlara çok çekiliyorum. Yani hani özel bir ilgim var zaten. Ekipte genel olarak dair ortak bir nokta aslında. Evet. Bu dünyanın genel olarak illa setting ya da isim olarak doğrudan hikaye ya da Lovecraft kitapları olmasa bile genel olarak tekinsiz ya da karanlık hikayelere sanatsal açıdan bir yaklaşım var. Bir grupta ortak olarak bir zevkler uyuşuyor diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle. Yani mesela ben çok aktif bir gamer değilimdir. Hatta yani ağırlıklı olarak böyle point and click, puzzle, adventure, broken sword'lar vardı. Veya böyle çok basit sürreal oyunlar oynarım. Veya Kangri, neyse şimdi burada şey vermeyeyim, isim vermeyeyim. Olsun. Yani çok basit oyunlar hatta oynamayı severim genelde. Hani nadiren bazen böyle klişe RPG'lere de çok kapıldığım oluyor. Ama hani bir şekilde yani gotik korku edebiyatına yani uzun zamandan beri olan düşkünlüğüm hani bir şekilde bizi ortak bir temada herhalde buluşturuyor zannediyorum. Edebiyat kısmı da var yani. Şimdi öyle olduğunu söyleyebiliriz, evet. Hani edebiyat kısmı kadar bir de beraber hani aynı müzik zevklerini paylaşma, benzer müzik estetiklerini paylaşma da bu noktada bence önemli bir payda. Güzel olmuş. Her şeyden önce burada yani heavy metali de
Tabii Hatta ki. altını çizerek Tabii ki. söylememiz lazım bence. Şimdi baktığımız zaman Fallout müziklerini açıp o Metallic Monks'u dinlemekten tutun da Dragon Age'in müziklerine kadar günümüzde çok ünlü belli başlı oyunların müzikleri var. Ben editör olarak rahatça söyleyebiliyorum. Farklı her birinin bir atmosferi, kimisinde bir taverna havası canlandırır, kimisinde karanlık korku oyunudur, insanın tüylerini ürpertir. Bir etkisi var insanın üzerine. Şimdi baktığımız zaman sinemayı da ne kadar çok seversem seveyim, oyun endüstrisinin artık ticari yapısının sinemanın ötesine geçmiş olması, burada daha fazla kreatif insanın bir araya gelip de etkileşimi deneyimi üzerine çalışması piyasayı değiştirdi. Şimdi oyun müziklerini besteleyenlere baktığımız zaman orkestralarında çaldığını görüyoruz. Dünyanın başta gelen konservatuvarlarından önemli sanatçıların oyun müziğiyle daha da önemli besteler imza attığını da görüyoruz. Inonzur adını ben mesela çok bilirim. Warhammer müziklerinden tutun diğer kısma kadar. Bunlar önemli ve işin güzel bir kısmı. Tabii ki şimdi Lovecraft olunca, o karanlık atmosfer olunca işin müzik kısmını, ses kısmını da kullanıcılar merak ediyor. O noktada bunun bütün tasarımındaki bu temel hissiyat dışında bir de işin günlük olan teknik yürüyen kısmı var. Bir oyunun geliştirme sürecinde zamanlama olarak sizin yaptığınız sesler, müzikler nasıl ilerliyor bu paralelde? Yani bir tarafta kodlama çalışıyor, diğer tarafta grafik yapılıyor, bir yanda hikaye yazılıyor, bir yanda müzik yapılıyor. Ekip olarak bunu nasıl oturttunuz bir araya? Şimdi şöyle hani biz işin ses kısmını hani çünkü ya benim çok hakim olduğum bir konu değil tabii kodlama kısmı. Hani o konuda arkadaşlarımız detaylı bilgi vermiştir eminim. Tabii. Ama hani oyunun hakikaten kodlama kısmı yani çok ağır bir yük ve süreç içeriyor. Hani o yüzden özellikle mesela ses kodu gibi böyle eş zamanlı yapılması gereken, çalışılması gereken bazı işleri biz oyunun büyük bir kısmı bittikten sonra bir araya gelip yapıyoruz. Mesela önce temsili olarak belli ses efektlerini, belli bölgelerin bölümlerin müziklerini yer tutucular mı kullandınız? Dummy, placeholder gibi böyle geçici efektler mi ya da? Evet, mesela hani öncelikle aynen hani belki de pilot efekt diyebileceğimiz bazı şeyler kullanıyoruz. Ve bir takım belirlediğimiz noktaların müziklerini mesela bitiriyoruz. Ondan sonra asıl o daha teknik olarak daha kapsamlı aşama o kodların büyük bir kısmının bitmesiyle beraber mesela bir görev aşaması olarak bize geliyor. O noktada mesela işte sesçi arkadaşlarımız, ses kodcusu arkadaşlarımız hep beraber kotarmamız gereken bir sürü iş oluyor elbette. Aynen. Şimdi tabii ki oyunun içerisinde pek çok karakterlerin girişleri, hikayenin akışları, savaşlar, dramatik açılımlar ya da dönüşümler. Bir de bu tabii başlangıç müziğiyle final müziği ve tema müziği her şeyden önce karakteri belirleyici oluyor. Bu tema müziğini mesela ya da temel olayın karakterini yaparken neler geçti aklınızdan? Son sorum da bu olsun. Kafadan ne geçiyordu? Nasıl bir manzara canlanıyordu? Görsellere mi bakıyordunuz? Hikaye mi okuyordunuz? Yoksa bir yandan oyunun belli bir yapılmış aşamasını görüyor muydunuz? Şimdi şöyle yani tema müziği zaten yani şöyle şimdi mesela biz oyunun daha erken yapım aşamasında belli bir tema müziği, bu işte az önce ki yola çıkış hikayemizde de bahsettiğim gibi belli bir yani bir initial yani böyle bir başlangıç tema müziği olabilecek bir müzik yapısını oturtmuştuk. Bunda da ilk görsellerimiz çok şeydi. Yani bunun ortaya çıkışında rol oynayan ilk görsellerimizdi. Zaten o tema müziklerinin ve zamanla oturan diğer müziklerin de ortaya çıkışında yani özellikle görsellerle beraber çalışma hali, hatta yeri geldiğinde söz konusu bir yani teknik bir açıklama yapmam gerekirse uygun bir dijital audio istasyonunda eş zamanlı olarak hatta oyundan bazı görüntüleri alıp onunla eş zamanlı bazı müzik çalışmaları yapma. Bir de zamanlaması var. Evet. Çünkü bazı şeylerin senkron olarak oturtulması çok önem arz edebiliyor. Bazı şeyler daha statik dönebildiği gibi. Yani birçok şekilde çalışabiliyoruz. Ama tabii yani hep görüntülerle sesin birbiriyle eşleşmesi, birbiriyle uyumu sürekli tekrar test ediliyor. O zaman sonuç itibariyle şunu diyebiliriz. Ekipteki herkes ve her rol aslında birbirini etkiliyor. Görsel tasarımdan ses tasarımına kadar bu işler birlikte yürüyor. Belirli şeyler belirli ama bu işin teknikleri, çalışma disiplinleri ve önemli olan bir iş bölümü var. Çünkü herkes
Burada izleyenlerin bazıları da kendileri oyun geliştirmek isteyen insanlar olacak. İleride kendilerine tabii ki kendi sevdikleri alanlarla roller biçiyorlar. Bizim bu röportajlardaki amaçlarımızdan bir tanesi de aslında ekipteki o rol ayrımlarını ve ekip olarak çalışmanın önemini vurgulamaktı. Burada önemli noktalardan biri bu oldu. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu tarz bir oyunda dediğimiz gibi hem görseller hem ses hepsi önemli. Sizinle birlikte ekibin temel rollerini anlatmış olduk ama aslına baktığımız zaman ekipte daha seste de, görselde de arka planda şu an görmediğimiz pek çok insanın emeği var. Tabii, kesinlikle. Çok teşekkür ederim o zaman. Evet sevgili izleyiciler, sizler birlikte Stygian ekibiyle farklı rollere baktık. Sorularınızı, yorumlarınızı bizlerle lütfen paylaşın. Görüşmek üzere, iyi günler.